Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğren Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok gösterişli bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten hem çok kolay hem de çok güzel, muhteşem bir örgü modeli. Ben sizlere yelek modeli olarak yapacağım. Arkadaşlar sizler şal modeli yapabilirsiniz. Çeyizlik yelek modeli yapabilirsiniz. Çeyizlik şal modeli yapabilirsiniz. Bebek yelek modeli yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir model. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Ben zincir üzerine kuracağım arkadaşlar. Daha çok doğrusu şöyle söyleyeyim. Zincir ve fıstık yaparak başlayacağım. Sizler eğer yelek modeli olarak yaparsanız birkaç sıra trabzan olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Evet, hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sizlere küçük bir parça göstereceğim arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim. Bu modeli daha önce görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Çünkü yılların eskitemediği bir model diyebilirim. Gerçekten çok güzel, asla modası geçmeyen bir yelek modeli. Muhakkak görmüşsünüzdür başka arkadaşlar da. Bir de benden görün istedim. Evet, ilmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını doladım. Bakın, birinci değil ikinci zincirimin içerisine girdim. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Ben 5 tane yapacağım. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar, fıstığımı kapatırken. Tutmuş olduğum noktadan tekrar ipimi alarak tekrar kapatıyorum. Şöyle sağlamlaştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlmeğimi uzattım. Birinci değil ikinci zincirime giriyorum. Yine beşli bir fıstık yapacağım. Sizler fıstıkların daha dolgun durmasını istiyorsanız daha da fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Kanalımda çok güzel yelek modelleri, patik modelleri, lif modelleri, hırka modelleri, battaniye modelleri var arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Ben birkaç tane daha fıstık yapacağım. Sizler yapacak olduğunuz bedene göre ayarlayabilirsiniz. Hani dediğim gibi, isterseniz direkt benim gibi bu şekilde fıstık ve zincir üzerine de başlayabilirsiniz. Özellikle de etol şal yapacak iseniz bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Fakat yelek modeli olarak yapacak iseniz hani birkaç sıra yan trabzan veya dikey trabzan olarak olacak şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sıramızı tamamlayalım, sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde yaptım ben. Böyle de çok tatlı gözüktü. Evet, şimdi bakın, en son 8 tane zincirimi çektim. Elimi buraya koyuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına 2 defa doladım. Elimi koymuş olduğum zincire batarak 3'te çıktığım trabzan yapacağım. 2 ve 3. Tekrar devam ediyorum. Takip eden zincire girdim. Buradaki zincirlerime teker teker batarak 3'te çıktığım trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. Eğer trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmında mevcut arkadaşlar, veya örgü teknikleri oynatma listemde sihirli halka nasıl yapılır, sık iğne nasıl yapılır, trabzan nasıl yapılır, hepsi var arkadaşlar. Fıstık nasıl yapılır, hepsi var. Evet, baştaki zincirim ile beraber 2, 4, 6, 7 tane trabzanım oldu. Şimdi
Hiç zincir çekmeden tığımın başına yine 2 defa doluyorum. Bakın hemen buradaki zincirim içerisine geliyorum. Bakın hemen görüyorsunuz. Burada yine üçlü trabzan yaptım. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Takip eden zincirin içerisine. Bir tane daha. Üç tane trabzan olduktan sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine tığımın başını doladım. Takip eden zincire bakın, zincir atlamıyorum aşağıda. Batarak yine burada yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Evet, hemen takip eden zincire giriyorum. Trabzanımı yaptım ve bir sonrakine giriyorum. Trabzanımı yaptım. Bu şekilde hiç zincir çekmiyorum burada. Tığımın başına yine 2 defa doladım. Bakın hemen fıstığımın bitimindeki zincirin içerisine giriyorum ve 3'te çıktığım trabzanlar yapıyorum. 2 ve 3. Yan yana 3 tane trabzanım olduktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. 2, 4, evet. Zincirlerime yine batarak 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın fıstıklardan geçişte hiç zincir yok. Sadece trabzan aralarında zincir yapıyorum. En sonda bakın burada buluşalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın bu şekilde tamamladım. Evet, şimdi en son zincirime kadar geldim. Bakın hiç zincirim yok. Tığımın başını yine 2 defa doluyorum. Hemen bakın buradaki zincirin içerisine giriyorum. Tıpkı baş tarafta olmuş olduğu gibi burada da yine 7 tane trabzan yapacağım. Üç, evet, ben devamını yapmıyorum. 5 tane benim için yeterli arkadaşlar. 2 zincirimi bıraktım. Şöyle zaten anlamanız için yeterli. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını yine 2 defa doladım. Hemen bu dibe değil, bir sonrakine geçiyorum. 3'te çıktığım trabzanlarımı yapıyorum. Hızlıca trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Evet, en son trabzanımı da yaptıktan sonra burada bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Tığımın başını doluyorum. Hemen bu zincirimin içerisine batarak buraya fıstık yapıyorum. Ben 5 tane doldurmuştum arkadaşlar aşağıdakine. O yüzden yine 5 tane yapacağım. Sizler kaç tane dolduruyorsanız artık ona göre yaparsınız. Fıstığımı kapattıktan sonra buradaki zincir boşluğum vardı. Zincir boşluğuma geliyorum ve bir sık iğne ile sabitledim. Bu sık iğnem birinciydi. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane de buradaki trabzan tepesine yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatarak buraya yine fıstık yapıyorum. Arkadaşlar, fıstık yapımını da bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmında var. Evet, 5 tane doldurduktan sonra fıstığımı kapatıyorum. Bakın hemen buradaki zincir boşluğuna geliyorum. Kapattım. Bu birinci sık iğnemdi. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane de trabzan tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle.
Bir tane daha göstereyim. İlmeğimi uzattım. Bakın buradan batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Kapattım. Hemen zincir boşluğuma geçiyorum. Bu birinci sık iğnem oluyor. 2 3 4 5 ve 6. Bir tane de trabzan tepesine batıyorum. Bir zincir çekerek yine fıstığımı yapacağım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Arkadaşlar bakın ben sonuna kadar geldim. Şimdi burayı sizlere göstermek için son kısmı yapmadım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın ilmeğimi uzattım. Tığımın başını doluyorum. Buraya da bir tane fıstık yapacağım. Hızlıca fıstığımı yapıyorum. 4 ve 5. Fıstığımı kapattım. Tığımın başına 2 defa doluyorum ve bakın buradaki trabzanımın içerisine geçecek trabzanlarımı yapıyorum. Hızlıca kenar trabzanlarımı oluşturuyorum. Ve en son olarak da buradaki zincir tepesine batıyorum. 4 zincirle geriye dönüyorum. Tığımın başını yine 2 defa doladım. Takip eden trabzana battım. Hızlıca trabzanlarımı yapıyorum. Siz buradaki trabzan sayısını eksiltip veya çoğaltabilirsiniz. İpim de gelmiyor arkadaşlar bugün. Takılıyor bir yerlere sürekli, kusura bakmayın. Evet, en son trabzanımı da yaptım. Şimdi buradan aşağıda yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Aslında modelimiz bundan ibaret. Tığımın başını yine 2 defa doluyorum. Bakın. Hemen. Evet, bakın şuraya. Tam bu dibe değil, buraya. Şöyle göstereyim. Bakın şuraya değil, bir sonrakine buraya giriyorum ve 1 2 3 de çıktığım trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha. Bir tane daha. Dediğim gibi aşağıda yapmış olduğum işlemin aynısını yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına 2 defa dolayarak hemen bakın takip eden sık iğnenin tepesine geçiyorum. En son olarak buraya da batıyorum. Ve tığımın başını 2 defa dolayarak bir sonraki fıstık arkasına geçtim. Evet arkadaşlar, modelin yapımı bundan ibaret. Daha fazla sizleri sıkmayacağım. Ben şimdi modelimi sizler için biraz daha büyüteceğim. Sonrasında buluşacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben modelimi sizler için birkaç sıra daha yaptım. Yani arkadaşlar bu hemen hemen 38 bedene göre 36-38 bedene göre tam bir ön olabilecek şekilde oldu. Modelimizden çok güzel yelek modelleri, çok güzel eto şal modelleri, bayan yelek modelleri, çeyizlik yelek modeli, çeyizlik şal modeli çok güzel olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir yelek modeli. En yeni yelek modeli diyemem belki, çünkü bayağı bir eski bir model aslında, ama asla güzelliğini kaybetmeyen bir model arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum bu modeli. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur ve benimle birlikte yapmak istersiniz.
Videolarımı beğendiyseniz arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Emeğe saygı açısından ufak da olsa bir yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten sizlerin beğenisi ve yorumu bizler için gerçekten önemli. Özellikle motive amaçlı olarak yani gerçekten büyük destek sağlıyor. Eğer videolarımı beğendiyseniz çevrenizde paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Bugünkü örgü eğitim videomuzda bu şekilde bir model paylaştık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve severek yapmak istersiniz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.